Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Tek tek uğraşmadan kat kat kabaran, tel tel ayrılan harika bir haşhaşlı çörek tarifi oldu. Misafir sofralarını, gün sofralarını şenlendirecek gerçekten harika bir lezzet. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şekerimi ve bir paket instant mayamı alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra toplamda bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzeri içine ayırdım. Beyazını hamuruma ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. 4,5 su bardağı unumu sıvı malzemelerin üzerine aldım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Spatulamla koyulaşana kadar karıştırıyorum. Koyulaşan hamuruma kalan unumu ilave ederek elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, 1-2 dakika güzelce yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, yarım saatin sonunda hamurum mayalandı, 2 katı büyüklüğüne çıktı. Üzerini açıyorum, şöyle bir havasını alıyorum maya kokusu kalmaması için. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Tekrardan şöyle bir toparladıktan sonra gelişigüzel kesiyorum ve toplamda 6 adet beze oluşturuyorum. Gerçekten yapılışıyla, görüntüsüyle, kıvamıyla inanın harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, bezelerimi oluşturdum. Unlamış olduğum tepsime alıyorum. Üzerini kapatıp bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada hamurumuzu mutlaka dinlendirelim arkadaşlar. Daha kolay açılıyor gerçekten. Evet, hamurum dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. 250 gram haşhaşımı tabağıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim ve boza kıvamına gelene kadar güzelce karıştıracağım. Tam da bu esnada içerisine şeker ilavesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şekerli sevmediğim için şeker eklemedim. Siz damak zevkinize göre üzerine 1-2 yemek kaşığı toz şeker de ilave edebilirsiniz. Evet, 10 dakikanın sonunda dinlenmiş olan bezelerimi alıyorum. Cömert bir şekilde undan yardım alarak hamurlarımı fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum. Hamurumu açarken özellikle kenar kısımlarını bastırmaya özen gösteriyorum. Öncesinde bol bol un kullandım. Daha sonrasında un kullanmadım. Sizin hamurlarınız yapışmaya meyilli olursa parmak uçlarınızla azar azar un ilavesi yapabilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı bu şekilde açıyorum ve bir kenara da bekletiyorum. İlk açmış olduğum hamurdan başlayarak bu şekilde içerisine haşhaşlı karışımımdan şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ve her tarafına güzelce sürüyorum. Sürmüş olduğum hamurlarımın üzerine diğer hamurumu bu şekilde kapatıyorum. Kenarlarından çekiştirerek hamurlarımın eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Tekrardan üzerine haşhaş ilavesi yapacağım arkadaşlar. 3 kat olana kadar bu işleme devam edeceğim. Hamurlarımızı üçer üçer yapacağız bu şekilde. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım.
Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, hazırlamış olduğum hamurlarımı bir rulet yardımıyla bu şekilde ince ince çizikler atıyorum. Evet, hamurumu hazırladım ve şekilde görmüş olduğunuz gibi düz değil arkadaşlar, çapraz bir şekilde güzelce sarıyorum. Gerçekten dakikalar içerisinde yapılabilecek harika bir tarif oldu. Evet, bu şekilde güzelce sarıyorum dikkatli bir şekilde. Hamurumuzun şu halinden de anlaşıldığı üzere gerçekten tel tel ayrılan harika bir lezzet oluyor. Evet, güzelce rulo haline getirdim hamurumu ve içe doğru katlayarak bu şekilde form veriyorum. Ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Fırın tepsimi çok güzel bir şekilde yağladım. Siz dilerseniz fırın kağıdı da kullanabilirsiniz. Evet, açabildiğim kadar açıyorum bu şekilde bastırarak. Diğer hamurumu da aynı şekilde şekillendirip kenardaki boş kalan kısımlarına yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci hamurumu da aldım. Görmüş olduğunuz gibi tepsimin boş kalan kısmına koydum. Elimle güzelce bastırarak her tarafının eşit şekilde eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum. Ve ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütle inceltip çöreklerin üzerine sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Hazırlamış olduğum çöreklerimi fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim çöreklerim 200 derece fırında 25 dakikada pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden çöreklerimizi pişirirken lütfen kontrollü olalım. Evet, çöreklerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Şu şekilde kesip size iç dokusuna göstermek istiyorum. Nar gibi kızaran, pul pul dağılan muhteşem bir lezzet oldu. Çöreklerimi ben bu şekilde dilimledim. Siz dilerseniz kare olarak da dilimleyebilirsiniz. Şu şekilde çöreklerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz çöreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.